Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Haberlerde sürekli dönen o Amerika-İran gerilimi başlığı işte o aslında doğrudan bizimle ve cüzdanımızla ilgili. Çünkü bu gerilim sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada büyük bir ekonomik fırtınayı tetiklemek üzere. Her an patlamaya hazır bir bomba gibi duran bu kriz yeni yaptırımlar ve fırlayan enerji fiyatlarıyla hepimizin geleceğini tehdit ediyor desek yeridir. Bu sadece uzayacak bir savaş senaryosu değil, yaklaşık 50 gündür devam eden ve her an daha da kötüleşebilecek bir ekonomik krizin ta kendisi ne yazık ki. Fırlayan petrol fiyatları, kapıdaki yeni zam dalgaları ve eriyen birikimlerimiz. Bu videoda 2026'nın Şubat ayı sonlarında başlayan askeri çatışmalarla yeni bir boyuta taşınan bu gerilimin ve Tahran ile Washington arasında atılacak bir sonraki adımın sizin geleceğinizi nasıl etkileyeceğini mercek altına alacağız. Peki işler nasıl bu noktaya geldi dersek aslında cevap başarısızlığa uğrayan son dakika diplomasisinde ve Washington'ın giderek sertleşen maksimum baskı politikasında saklı diyebiliriz. Çatışmalar patlak vermeden hemen önce 6 Şubat'ta Umman'da ve 19 Şubat'ta Cenevre'de taraflar arasında dolaylı nükleer müzakereler yürütülüyordu ama bu görüşmeler tansiyonu düşürmeye ne yazık ki yetmedi ve ipler koptu. Bu maksimum baskı politikası çerçevesinde atılan adımlar gerçekten keskindi ve ilk olarak 13 Şubat 2026'da İran'la iş yapan ülkelerin Amerika'ya sattığı ürünleri ve hizmetleri üzerinde %25'lik bir ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu ve bu hamle henüz tüm ülkelerde kesin bir şekilde yürürlüğe girmiş bir reformdan çok Washington'ın maksimum baskı politikasını sertleştirmek için kullandığı bir ekonomik tehdit gibi düşünebiliriz ve hemen ardından İran'ın balistik füze programını ve petrol satışlarını desteklediği iddia edilen aralarında Hindistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli firmaların da olduğu 9 gemi ve 8 şirket daha yaptırım listesine eklendi. Amaç rejimin yüz milyonlarca dolarlık gelirini kesmekti aslında ve Amerikalı yetkililerin kendi vatandaşlarına İran'ı derhal terk edin çağrısı yapmasıysa durumun ne kadar ciddi olduğunu bizlere o zamanlar göstermişti ve tüm bu gelişmelerin tam ortasındaysa coğrafi bir kilit noktası var. Hürmüz Boğazı. Biz bu boğazı bu dönemler dışında hiçbir zaman bu kadar çok fazla duyduğumuzu hatırlamıyorum. Dünya ekonomisini bir domino taşı dizisine benzetirsek eğer Hürmüz Boğazı bu dizideki en kritik taş. Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/4 bu daracık geçitten geçiyor ve Şubat ayının sonlarında Amerika ve İsrail'in ortak operasyonlarıyla başlayıp İran'ın misillemeleriyle tırmanan çatışmalar bu hayati su yolunu bir anda savaş alanına çevirdi ve İran'ın boğazı fiilen kapatmasıyla küresel enerji damarı sıkıştı ve dünya ekonomisi bir şok dalgasının içine itilmiş oldu. Peki Hürmüz Boğazı'ndaki bu yangın küresel ekonomiyi nasıl bir ateş çemberinin içine çekiyor? Cevap enerji fiyatlarında gizli. Çatışmaların başlamasıyla birlikte İran'ın boğazı askeri hareketlilikle sıkı bir şekilde kontrol altına alma ve bazı tanker geçişlerini engelleme hamleleri küresel enerji damarını ciddi ölçüde sıkılaştırırken dev tanker şirketleri bölgedeki seferlerin büyük bir kısmını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldı. Sigorta şirketleri ise Hürmüz hattına ciddi ücret eklerini ve ek risk koşullarını ekledi. Bu durum petrol fiyatlarında son yılların en sert dalgalanmalarından birini başlattı. Krizden önce 72 dolar civarında seyreden Brent petrol, krizin etkisiyle hızla 100 doların bandını aştı ve bazı analistlerin boğazın uzun süre kapanması durumunda Brent petrolün 140 dolara kadar fırlayabileceği gibi senaryoları gündeme getirdi. Son 4 yılın en sert fiyat hareketlerinden biri yaşandı. Hatta 200 doları bile konuşuyor olmaya başladık aslında. Ama şok sadece petrolle sınırlı kalmadı. Küresel doğal gaz fiyatlarında %10 ile %15 civarında bir artış yaşandı. Aynı dönemde kömür fiyatları da yaklaşık %15'in üzerinde sıçrayarak 137 dolar bandını test etti. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından Katar gibi ülkelerdeki tesislere yönelik olası tehditler bile özellikle Asya piyasalarında büyük bir paniğe yol açmışa benziyor. Artan bu enerji maliyetleri kaçınılmaz olarak küresel bir enflasyon dalgasını da tetikliyor haliyle.
Üretim ve nakliye masrafları katlanarak artıyor. Örneğin Amerika'da benzin fiyatları son 2 yılın zirvesinde. Bu artışlarda bir zincirleme reaksiyonla uçak biletlerinden market raflarındaki gıda fiyatlarına kadar her alana yansımış durumda. Derecelendirme kuruluşu S&P krizin uzamasının enerji ve tedarik zincirlerinde dalgalanmaya yol açarak enflasyonu yeniden arttırabileceğini ve küresel büyümeyi zayıflatabileceğinin uyarısını yapıyor. Kısacası Hürmüz Boğazı'nda atılan bir füze dünyanın öbür ucundaki bir aile mutfak masrafını doğrudan tehdit eder hale geldi. Peki iyi güzel de tüm bunların bizim hayatımıza etkisi ne olabilir? İşte burası işin en can yakan kısmı. Türkiye gibi enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke için bu kriz ekonomik bir fırtına anlamına gelir. Petrol ve doğalgaz faturasındaki her kuruşluk artış doğrudan bizim cüzdanımıza yansır. İlk etkiyi nerede görürüz derseniz her günü gözümüzün önünde olan benzin pompasında görürüz. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Brent petrol fiyatında 10 dolarlık bir artış Türkiye'nin enerji faturasını ve cari açığını yaklaşık milyarlarca dolar üzerine artırarak enflasyonu yukarı doğru itebilir. Bu da sadece araba sahiplerini değil, bindiğimiz otobüsten aldığımız domatese kadar her şeyin maliyetini arttırır. İkinci olarak da kış aylarında kabusa dönen doğalgaz faturalarını unutmamak lazım. Küresel LNG fiyatlarındaki %10-15'lik bir artış bizim gibi ithalatçı ülkeler için daha yüksek faturalar anlamına gelir. Bu durum hem ısınma maliyetimizi doğrudan etkiler hem de sanayi üretiminde ciddi bir maliyet baskısı yaratabilmeye adaydır. Üçüncüsü market raflarındaki korkutucu etiketler. Artan akaryakıt fiyatları tarladan sofraya gelen her ürünün nakliye maliyetini şişirir. Aynı zamanda bu tür küresel krizler nedeniyle döviz kurunda yaşanabilecek herhangi bir yükseliş, ithal ettiğimiz iğneden ipliğe her şeyin daha da pahalı hale gelmesi demekte oluyor. Peki bir de Amerika'ya bakalım. Amerika'daki etkilere bakmak gerekirse de benzin fiyatları 2 yılın zirvesine çıktı. Trump hazinenin elindeki stratejik rezervden petrol salgısı ve bazı ekonomik destek paketleriyle enerji fiyatlarını yatıştırma yönünde adımlar atıyor. S&P krizin uzamasının küresel enflasyonu yeniden tetikleyeceği ve büyümeyi yavaşlatacağı uyarısını yapmıştı. Bunu söylemiştik. Bu uyarı Wall Street'te enerji hisselerini yukarı iterken teknoloji ve tüketim sektörlerini de baskılamaya başladı bile. Son olarak da finansal piyasalara bakmak lazım. Küresel risklerin arttığı böyle dönemlerde yabancı yatırımcılar genellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalardan çıkar ya da kaçar diyelim ve Amerika doları gibi güvenli limanlara kaçabilirler. Bu durum Borsa İstanbul'da satış baskısına ya da döviz kuru üzerinde ek bir baskıya neden olabilir. Birikimlerini korumak isteyen yerli yatırımcılar da döviz ya da altına yönelerek bu etkiyi daha da büyütebilirler. Kısacası bu gerilim sadece bir haber başlığı gibi değil, aynı zamanda birikimlerimizin ve ekonomik geleceğimizi doğrudan ilgilendiren hayati bir konudur. Özetle Amerika ve İran arasındaki bu gerilim basit bir bölgesel çatışmanın çok ötesinde aslında. Küresel bir ekonomik krizi tetikleyen bir domino etkisi yaratır ve bu domino etkisi dünyadaki tüm ülkeleri etkiler. Hürmüz Boğazı'nda başlayan askeri hareketlilik enerji fiyatlarını ateşe vermek üzere ve bu ateş küresel bir enflasyon dalgasına dönüşerek tüm dünyaya yayılabilir ve en sonunda Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde yani doğrudan sizin ve bizim ceplerimize hissettirebilir. Geldiğimiz noktada bu gerilimin ne kadar süreceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ne olacağı küresel ekonominin ve bizim alım gücümüzün kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Peki videoyu buraya kadar izleyenlere bir sorum var. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Bu gerilimin ekonomik sonuçları hakkında öngörüleriniz ne yönde? En büyük risk sizce enerji fiyatları mı yoksa finansal piyasalarda mı? Yorumlarda buluşalım ve tartışalım. Bu ve benzeri derinlemesine analizleri kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.